Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, puf puf kabaran katmer poğaça tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik bir tarif. Mayalanma süresini saymazsak kısa sürede hazırlayabileceğinizi düşündüğüm bir tarif. Oklava kullanma telaşına girmeden elinizle pratik bir şekilde açarak hazırlayabileceğiniz bir tarif aynı zamanda. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı oda sıcaklığındaki yoğurdu ekleyelim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim. Son olarak bir paket kuru instant mayayı ekleyerek karıştıralım şeker çözününceye kadar. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Benim yoğurdum biraz soğuk olduğu için başta sütü biraz fazla ısıttım ki dengelesin, ılık olsun karışım. Şeker çözündükten sonra üzerine 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ ilave ettim. 2 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Beyazını hamurumu hazırlamak için ekledim. Sarısını da ayrı bir kasede kaldırdım. Üzerinin kabuk bağlamaması için yumurta sarılarının üzerini kapatın lütfen. Ayrı bir kasede 7 su bardağı unu hazırlamıştım. 7 su bardağı unun bir miktarını karışımın üzerine ekledim. Ve son malzememiz olan 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekledim. Karışımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kıvam almadan önce böyle bütün malzemelerin birbirine güzelce girişmesini sağlıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplamda 7 su bardağı unla benim hamurum istediğim kıvama geldi. İlk aşamada bu şekilde spatula ile karıştırıyorum ben. Sonrasında yoğurmak daha kolay oluyor. Az önce de belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışan kıvamda bir hamuru olmalı. Katmerimizin yumuşak, puf puf kabaran bir yapıda olmasını sağlayacak en önemli faktör hamurumuzun yumuşak olması. Eğer sert bir hamur yoğurursanız istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Hamurun güzel bir şekilde yoğrulması da oldukça önemli. Hamur toparlandıktan sonra görmüş olduğunuz gibi birkaç dakika boyunca güzelce yoğuralım. Yoğurmaya devam ettikçe hamurumuzun dokusu güzelleşecektir. Dilerseniz bu aşamada hamuru tezgaha alarak da yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu aradaki aşamaları kestim tabii ki ben. Birkaç dakikadır hamuru yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi dokusu yoğurmaya devam ettikçe güzelleşiyor. Gözle görülür bir şekilde. Hamurunuzu yoğurma kısmını çok kısa tutmayın. Bu da önemli püf noktalarından biri. Tekrar belirtiyorum bunu. Artık bu kadar yeterli. Mayalanmak üzere yerleştiriyorum kaseye. Üzerine streç film geçiriyorum hiç hava almaması için. Streç filmle kapattıktan sonra üzerine bir mutfak örtüsü geçiriyorum. Sıcak bir ortamda mayalanması için. Ben 1 saat kadar mayalandırdım. Hamurum 2 katına çıktı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumun ilk olarak havasını alıyorum. Ardından tezgaha alacağım. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir kıvamda. Çok hafif unlayarak toparlayacağım şimdi. Bu kıvamdaki hamurdan yaptığınız poğaçalar, açmalar, katmerler hiç şüphesiz çok güzel olacaktır. Hamurunuzu çok sert yoğurmamaya özen gösterin bu tarz tariflerde. Sonuçtan sizler de memnun kalacaksınız, emin olun. Çok hafif bir şekilde tezgaha un serperek hamurumu toparlıyorum ben. Sonra bezeler oluşturacağım. Çok fazla una bulamadım bu aşamada. Zaten kolay bir şekilde toparlanıyor çok hafif unla, gördüğünüz gibi.
Hamurumu toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha küçük katmerler yapmak isterseniz eğer daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Sayısını artırabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde bana göre tam ideal oluyor. Bezelerin boylarını eşitledim. Şöyle bir kontrol ettim. Büyük olandan bir parça alarak küçüğe ekledim ve elimle yuvarlayarak bezelerimi oluşturdum. Un serptiğim bir tepsiye bezelerimi aldım. Bütün bezelere şekil verdiğim halini göstermiyorum ki çok sıkıcı olmasın. Zaten çok kısa bir video olmuyor. Mayalı hamur işlerinde böyle oluyor videolar. Biraz detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyor çünkü. Diğer tarafta 100 gram tereyağını erittim ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Bunu da katmerlerin arasına süreceğim birazdan. Bezemin bir tanesini tezgaha alıyorum ve elimle açıyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi hiç oklava kullanmıyoruz bu tarifte. Uğraştırıcı gibi gözüken ama gerçekten yapımı oldukça pratik ve keyifli bir tarif. Bir miktar tereyağlı karışımdan ekliyorum. Ve zaten tereyağını da ekledikten sonra çok rahat bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Ara ara azar azar tereyağı ekleyebilirsiniz. Çok da fazla bulamanıza gerek yok tereyağına. Açmaya devam ettikçe baktınız kuruyor. Hamurun üzerindeki tereyağı dağıldıkça bir miktar daha kayganlığı artırmak için ve hamurun daha rahat bir şekilde açılması için tereyağlı karışımdan ekleyin ve açmaya devam edin. Ortalama 30 santim çapında açtım ben elimle. O kadar açmanız yeterli olacaktır. Zaten dinlendikten sonra birazdan çok daha rahat bir şekilde büyüteceğiz biz. Bu kadar yeterli. Bir kenara alalım ve diğer bezelerimizi de aynı şekilde açalım. İkinci bezenin de tüm açılma aşamasını göstermek istemedim. Çok fazla uzatmak istemedim. İkinci bezeyi de aynı şekilde ara ara yağlayarak açtım ve diğer açtığım hamurun üzerine koydum. Üzerlerinde tereyağı olduğu için kesinlikle birbirine yapışmayacaktır. Hamur cıvık olsa da kaygılanmayın. Bütün bezelere şekil verdikten sonra üzerine bir buzdolabı poşeti geçirdim. Dilerseniz streç filmde geçirebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Sonrasında hamuru tezgaha alıyorum tekrar. Yine aynı şekilde bu sefer tabii ki daha az miktarda ara ara tereyağlı karışımdan ekleyerek hamurumu inceltmeye çalışacağım. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Dinlenen hamuru açmak oldukça kolay oluyor zaten. Biraz tereyağından ekliyorum. Ve elimle kenarlarından incelterek açacağım şimdi. Altından ara ara hava aldırarak genişletmek çok pratik oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki yırtılmalar olabilir. Bu sizi hiç endişelendirmesin. Zaten rulo yapacağımız için yırtık olan kısımlarının bizim için hiçbir sakıncası yok. Şekil verdikten sonra sizler de göreceksiniz. Çok fazla yırtılacak diye kaygılanmayın açarken. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Belirttiğim gibi ara ara tereyağlı karışımdan da ekleyebilirsiniz. Çok fazla tereyağına bulamayın ama. Yapılış aşaması gördüğünüz gibi çok fazla vakit almıyor. Açılması oldukça kolay oluyor. Bunun için oklava kullanmaya gerek olmaması da güzel bir yanı bence. Son olarak kenarından başlayarak rulo yapıyorum ben. Rulo yaptığımız için yırtık kısımlar içerisinde kalıyor. Hiçbir sıkıntı oluşturmuyor.
Rulo yaptıktan sonra hafif bir şekilde ruloyu elimizle uzatalım. Çok fazla uzatmamıza gerek yok. Sonrasında gül böreği sarar gibi dolayalım içe doğru. Dolarken hafif hafif uzatmaya çalışın. En uç kısmını rulonun altına koyalım ve sonra elimizle bastırarak açalım. Bu aşamada çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Bir miktar açmanız yeterli olacaktır. Şöyle belirteyim. Kare fırın kabına 4 adet katmer poğaça sığacak şekilde ayarlıyorum ben. Bu boyut oldukça ideal oluyor. Gördüğünüz gibi dördüne de aynı işlemi yaptım. Bu boyutlar oldukça ideal. Yağlı kağıt serdim. Fırın kabına aldım. Ve üzerini kapatarak ortalama yine 25 dakika kadar, hatta yarım saat de olabilir. 25 dakika yarım saat kadar tepsi mayası yapıyoruz. Ayırdığım yumurta sarılarına 1 yemek kaşığı kadar süt ekledim ve karıştırdım. Poğaçaların üzerine bunu dağıtıyorum. Bu aşamada çok fazla bastırmadan dağıtın. Havası sönmesin. Nazik hareketlerle dağıtalım yumurtayı. Hepsini dağıttıktan sonra dilerseniz bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Ben bir miktar susam ve çörek otu eklemek istedim. Onları ekledikten sonra fırına verdim. Bu arada fırınımı önceden 200 dereceye ayarladım ve ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında ortalama 25 dakika kadar pişirelim. Üzeri bu şekilde nar gibi kızarsın. Sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Henüz daha çok sıcak. Birazdan iç dokusunu da göstereceğim. Birazcık sabırsız davrandım ben bu aşamada. Tam olarak sıcağı çıkmadan, yani çok hafif sıcağı çıkmıştı. Şöyle yumuşaklığını yakından göstermek istedim ama elimde tutamadım. Biraz daha soğumasını beklemek zorunda kaldım. Biraz ılık hale geldikten sonra sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık, tel tel ayrılan, lezzeti şahane bir tarif. İnanın. Ben inanıyorum ki bir defa denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Yani mayalama sürecini göz önünde bulundurmazsak yapımı zorlayıcı değil, pratik bir tarif bence. Tek tek küçük küçük şekil verme telaşınız yok en azından. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.